Bu radyoyu bir ikinci el sitesinden aldım. Oldukça düzgün görünüyor ama çalışmıyor. Üç volt vermeyi deniyorum. Gördüğünüz gibi bir şey yok. Bir de bu güç girişinden deneyelim. Yalnız bunun güç girişi ters. İçi eksi. Genelde içi artı olur. Şöyle ters bağlayalım. Hala bir ses yok. Burada iki tane vida olması lazım ama onları da çıkarmışlar. Radyo zaten açık. Şöyle bir sağa solu kontrol edelim. Sadece tek bir entegreyle bütün radyonun fonksiyonlarını yapmışlar. Ses yok ama bu istasyon LED'i yanıyor. Sanki cihaz çalışıyor gibi. Şurada genelde kulaklık girişinde temassızlık olur bazen. Şu dışarıdan bir hoparlör takayım. Belki hoparlör arızalıdır. Hoppala. Böyle çalışıyor olması da enteresan. Demek ki içeride bir kopuk var. Bir komple sökelim bakalım.
Şimdi genelde radyolar eskiyince bunların bazı yerlerdeki kontak problemlerinden radyo çalışmayabilir. Çünkü zaten bunda bir tane entegre var. Entegre bozulduysa zaten çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Burası güç girişi. Artısı tamam gibi, bir de eksiye bakalım. İşte gördüğünüz gibi. Ekside bir kopukluk var yani o konektörün içinde. Şimdi ben bütün bu kabloları sökeyim, o konnektörü değiştireyim. Kabloları da yenileyim hazır sökmüşken. Sonra da bir daha bakalım. Hoparlörün kablosu da kopukmuş bu arada. Şu anteni de ayıralım. Bu vidaları da sıkmak gerekecek sonra. Bunlar da LED'e giden kablolar. Onları da çıkaralım bir. Evet, son hali bu. Ben hazır çıkarmışken bir de kondansatörleri de değiştirdim. Niye değiştirdim? Yani çünkü radyo hoşuma gitti. Kullanırım ben bu radyoyu diye düşündüm. İleride arıza verebileceklerini düşünerek onları da değiştirdim. İşte bu da güç konnektörü. Bu eksiği öbür tarafa vermiyor. İçinde artık korozyon oluşmuş. Ben de birebir aynısı vardı zaten. Onu da değiştirdim. Gördüğünüz gibi birebir aynısı. Ya bu tür radyolarda zaten en çabuk bozulan şeyler elektrolitik kondansatörler. Artık yılların etkisiyle içleri kuruyor. Gördüğünüz gibi ben 10 tanesini değiştirdim bunların. Bir daha bir deneme yapalım. Burası anten. Bir de anten bağlayalım radyoya.
kısa dalga bantlarını tarıyoruz. Yaşayanları olumlu bir cevap alamadı. Köyden aldım gittim Muski'ye. Yok sondaj çalışmaya. Bir de pili bağlayacağımız uçları deneyelim. Pili buraya ve şu konnektörün kenarına bağlayacağız. Onunla da çalıştığından emin olmam lazım çünkü. Şimdi burada kondansörlerin hepsini değiştirdim ama iki tanesi çok önemli bunların. Bunlardan bir tanesi hoparlör devresindeki kondansatör, öbürü de güç kaynağının üstündeki kondansatör. Özellikle güç kaynağının üstündeki kondansatör çok önemli. Şimdi size o kondansatör olmazsa ya da arızalanırsa ne olacak onu bir göstereyim. Şöyle bileğimini sökerek. İşte bu kondansatörün yol açtığı arıza bu. Bakın değdirince düzeliyor. Yani genelde radyolar garip garip sesler yaptığı zaman muhtemelen o bir kondansatör arızasıdır. Bu da aklınızda olsun. Şimdi ben bunu böyle bir toparlayayım. Toplu halde bütün kablolarını yenileyeyim ve tekrar toplayalım. İşte gördüğünüz gibi kabloları yenilendi. Dış kılıfı biraz temizlendi. Şu anten kablosunu bağlamak için de buraya bir ayarlamak lazım. Şu pil uçlarını da halledelim. Bir tane pilin artısı öbürünün eksisine bağlanıyor. Pilleri seri bağlamak için. Şu antene de bir kablo bağlayayım ki öbür tarafını lehimlemek kolay olsun. Önce şu antenin yerine lehimleyelim.
arada bu yeşil beyaz kablolar da LED'e giden kablolar ve onları lehimledim önceden. Şimdi pil uçlarını bağlayacağım. Hoparlörümüzü de bağlayalım. Yok, bu taraf olmadı. Şunu bir daha yapayım. Pil uçlarından bir test yapalım. Şimdi hoparlörü bir yerine yapıştırayım. Ses düğmesi. Maalesef elimde buraya uygun uzun vidalar yok. Onları daha sonra bulacağım. Şimdilik Radyo Nasılsa koleksiyonda. Dikkatli kullanırım biraz. Şöyle bütün kanallara bir göz atalım. Dikkat etmişsinizdir. Genelde müzik bulunca atlıyorum. Çünkü YouTube copyright sorunları çıkarıyor. Şu anda öncü ülkeler en fazla ilerledi. Mesaj gelmiş diyor ki iki kız kardeş elti, iki erkek kardeş de bacanak olmuş aynı zamanda diyor.
Yahudiler hepsi bir savaşında Müslümanların galiplerini takip. Pogaz kalitesine yes. İşte geldik. Pogaz yakıt emniyet sistemi yes. Tüm istasyon Kısaca bu radyonun üstündeki entegreden de söz edeyim size. Sony'nin bu ve buna benzer birçok entegresi var. Yani özellikle 80'li 90'lı yıllarda yapılmış radyoları açtığınız zaman bu Sony entegreler ortaya çıkıyor. Entegre devrenin dışında sadece birkaç tane pasif komponent takıyorsunuz. Yani hem içinde radyo, ara frekans vesaire, yani radyonun bütün devreleri olduğu gibi bir de çıkış kuvvetlendiricisi de var. Siz sadece dışarıya birkaç pasif eleman taktığınızda ve pasif elemanları da doğru ayarladığınızda işte hem birçok dalgası olan bir radyo yapabiliyorsunuz, hem de parça sayısından tasarruf yapıyorsunuz. O yüzden bu 80'li 90'lı yıllardaki radyoların çoğunu açtığınızda bu Sony'nin entegreleri çıkıyor. Bu basit radyonun çok minik bir arızası vardı. Onu giderdik. İçini de bir incelemiş olduk. Sırada daha zor arızası olan radyolar da var. Onları da diğer videolarda göstereceğim muhtemelen. Başka bir videoda görüşmek üzere.